Az önce telefonunuzdan 3 saniyede para gönderdiniz. Sıfır mürekkep, sıfır ıslak imza. Peki bu saniyelik işlemlerin arkasında ne var? Onlarca katlı binalar, veri merkezleri. Klimalı bir oda, aralıksız çalışan binlerce sunucu ve bir banka şubesinin yaklaşık 100 katı elektrik tüketen bir tesis. Bankacılık dijitalleşince çevrecileşti diyenler rakamları görmezden geliyor. Ve bu hikayeyi Türkiye'de başlatan ismi de biliyoruz. Bilgisayar kavramına Türkçe ismini veren, hayatımıza yazılım, donanım, bilişim, çevrim içi gibi 2500'den fazla kelimeyi katan bu değerli bilim insanının soyadı Köksal. Birkaç dakika içerisinde kendisini daha yakından tanıyacağız. Profesyonel Amatör'e hoş geldiniz. 50 bölüm boyunca sizlerle birlikte yüksek lisans tezi yazmaya devam ediyoruz. Türk bankalarının dijitalleşmesi sürdürülebilirliği nasıl etkiliyor? Bu sorunun peşinden gidiyoruz. Bir önceki bölümde plastik paraların doğuşunu, yani kredi kartlarını konuştuk. Bu kartların beynimizdeki ödeme acısını nasıl körelttiklerini ve doğada 400 yıl boyunca çözülemediklerini ve her şeye rağmen Türkiye gibi enflasyonist bir ülkede kredi kartı kullanmanın ne kadar avantajlı olduğunu konuştuk. Bu hafta makinelerin arkasındaki makineye gidiyoruz. Kartınızı posa taktığınızda, telefonunuzdan bir havale yaptığınız ya da bankanızın işleminiz onaylandı bildirimini aldığınız o saniyelerin arkasında ne var? Cevap şu: 1955 yılında Kaliforniya'da iflasın eşiğine gelmiş bir Amerikan bankasının hikayesiyle başlıyor. Bank of America merkez ofisinde günde 750 bin çekin işleme alınması gerekiyor. Fakat eldekiler dolmuş, mürekkepler bitmiş ve katiplerin hepsi bitap düşmüş. Banka yöneticileri o tarihte pek çok şirketin yapmadığı bir şey yapıyor. Üniversiteye gidiyorlar. Bankalar genelde üniversitelere bir tek mezunlarını işe alırken uğrar. Ama bu sefer farklı. Bu sefer kurtarın bizi demeye gidiyorlar. Bankacılıkta bilgisayarlı dönemi işliyoruz. Bu 50 bölümlük seride bir bölümü kaçırırsanız bir şeyler eksik kalır. Çünkü her bölüm bir öncekiyle konuşuyor ve bir sonrakine merdiven dayıyor. Büyük resmi kaçırmamak için abone olun, zili açın ve bölüm başlasın. Her zamanki gibi kelimelerle başlıyoruz. Bu hafta tahtada 3 kelimemiz var. Ve bu 3 kelime tesadüfen seçilmedi. Üçü birden bugün cebimizde taşıdığımız o bankacılık sisteminin 3 katmanını anlatıyor. Birincisi bilişsel katman, yani makine ne yapıyor? İkincisi yapısal katman, yani bu makine nasıl bir mimaride duruyor? Üçüncüsü ise tarihsel katman, yani bu sistemi ilk kim düşündü? Yıl 1967, yer Hacettepe Üniversitesi. Aydın Köksal isminde 26 yaşında bir elektronik mühendisi var. Üniversite daha yeni kurulmuş ve bilgi işlem merkezini kurması istenmiş kendisine. O zamanlar kompütür denilen makine daha yeni çıkmış. Türkiye'de kompüter denmeye başlanmış. Aydın Köksal bu makinenin çalışma mantığını inceleyerek iki kelimeden oluşan mükemmel bir Türkçe karşılık buluyor. Bilgi ve saymaktan oluşan bilgisayar. İlk defa bu kelime Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'nin kuruluşu için açılan bir ihalede yer alıyor. Bir bilgisayar dizgesi kiralanacaktır. İfade bu. Herkes yadırgıyor. Acaba kompüter denilen makineden mi bahsetmek istemişler diye soruyorlar. Aydın Köksal bir bilim insanı sabrıyla anlatıyor. Gerekçe gösteriyor ve savunuyor. Tabii bu hemen kabul görmüyor. Fakat Köksal sabrını yıllarca devam ettiriyor. Sonunda kelime tutuyor. Bugün hala kullanıyoruz. Köksal aynı sabırla bilişim, donanım, yazılım, çevrim içi, bellek, yazıcı, veri tabanı, veri merkezi dahil 2500'e aşkın bir kelime listesi öneriyor. Bilişim sözlüğü meydana getiriyor. Onun sayesinde Türkçemiz zenginleşiyor. Zamanında dünyanın en genç profesörü olan Oktay Sinanoğlu der ki, ana dilde eğitim olmadan o bilimi hazmetmek, derinleşmek oldukça zordur. Bir merkezi ya da veri tabanı kelimesinin ne olduğunu bilmenize gerek yok. O kelimeyi okuduğunuz an ne olduğu zihninizde canlanıyor. Teknolojiye ilginizin olmasına gerek yok. Bir bilgisayarın içerisinde anakart var dediğinizde anakartın ne işe yaradığını zihninizde canlandırabiliyorsunuz. Kelimenin kendisine Aydın Köksal'ın gözüyle bakalım. Bilgisayar, bilgi sayar, akıl yürütmez, anlamaz, sezmez, karar vermez. Sadece işlemi yapar ve sayar. İşte bilişsel katman bu. Bankacılığın merkezinde akıl yürütmeyen bir makine var. İkinci kelimemiz İngilizce bir kelime, mainframe. Türkçe tam karşılığı ana çatı, ana iskelet demek. O zamanın bilgisayarları küçük bir araba büyüklüğündeydi ve hepsi büyük çelik bir çerçeveye, yani frame'e oturtulurdu. İçindeki bütün kart okuyucular, manyetik bantlar, soğutma sistemleri o çerçeveye yerleşirdi. Sonra çerçevenin içindeki her şeyi birden mainframe denilmeye başlandı. Mantığı şu: bütün veriyi tek bir merkezde topla. Tek bir çatı altına al ve oradan dağıt. Bir banka, bir mainframe ve on binlerce işlem, devasa bir karanlık oda. Ana çatı demek aslında ne kadar hoş bir kelime. Bütün düzeni oturtuyormuş gibi. Ama o çatının altında neyin döndüğünü, neyin girdiğini, çıktığını bilmiyoruz. Sorgulamıyoruz da. İşte yapısal katman bu. Bütün bankacılığımız tek bir mimari kararın etrafında dönüyor. Veriyi merkezileştir. Bu kararı 1950'lerde IBM verdi. Bugün hala değişmedi. 2025 verilerine göre dünya bankacılığının hala %90'ı mainframe üzerinde çalışıyor. Bulut sistemler, hibrit sistemler
Bu işin sadece %10'unu oluşturuyor. Geldik tarihsel katmana. Buraya dikkat. Çünkü bu kelimenin yolculuğu bütün bu hikayenin özetini veriyor. 9. yüzyıldayız. Yer Bağdat. Halifeliğin başkentindeyiz. Şehirde Beytül Hikme adıyla bir kurum var. Yani bilgelik evi. Dünyanın o yüzyıldaki en büyük bilim merkezi. Yunan, Hint, Pers metinleri Arapçaya çevriliyor ve matematik, astronomi burada yeniden doğuyor. Bu kurumda çalışan bir de matematikçi var. İsmi Muhammed bin Musa el-Harezmi. Şimdi tanıdık gelmeye başlamıştır. Yazdığı kitabın adı Hisab al-Cabr vel Mukabele. Türkçesi yaklaşık olarak yeniden birleştirme ve dengeleme hesabı anlamına geliyor. Kitap isminin bir kelimesi Avrupa'ya geçiriyor. El-Cabr, algebra ve de sonunda cebir olarak günümüzde hala kullanılmaya devam ediyor. Ama bizim için asıl önemli olan kelime El-Harezmi'nin kendi ismi. Kitap Latinceye çevrilirken algoritma olarak çevriliyor. Bu yanlış çeviri önce bir isim, sonra bir yöntem, sonra da bir matematiksel kavram oluyor. Sonunda da bugün dünyanın en pahalı kelimelerinden birisi karşımıza çıkıyor. Bugün Silikon Vadisi'nin en güçlü kelimesi. Wall Street borsacılarının karar verme mekanizması, bankaların kredi skorlama sistemleri, borsa arbitraj otomasyonları, dolandırıcılık tespit metodları ve artık ismini hepimizin duyduğu sosyal medyanın arka plandaki çalışma sistemi. Hepsi tek bir kavramın etrafında dönüyor. Algoritma. Yani şöyle düşünün. Bugün bir Türk vatandaşı olarak bir Amerikan bankasının kredi algoritmalarının belirlediği skora göre faizimiz belirleniyor. Ama o algoritma kelimesinin kökeni Bağdat'ta. Tarih iyi bir mizahçıdır. Kelimenin yolculuğu paranın yolculuğuyla tam tersi istikamette seyrediyor. İşte tarihsel katman bu. Bu üçlü bugünkü bankacılığın görünmeyen omurgası. Ve bu omurganın elektrik faturasını birazdan konuşacağız. Yıl 1950. Bank of America Kaliforniya'da hızla büyüyor. Bir günde işlenmesi gereken çek sayısı 750 bini aşmış. Her bir çek tek tek elle ayıklanıyor, elle kontrol ediliyor ve elle işlem alınıyor. Banka tükenmiş, çalışanlar bitmiş. Mesailer gece yarısını bulmaya başlıyor. Banka yönetimi alışılmadık bir karar veriyor. Stanford Araştırma Enstitüsü'ne gidiyorlar. Bir akademik kuruma. Diyorlar ki bizi bu çekleri ayıklayacak bir makine kurun. Size sınırsız bütçe. Üniversite hemen teklifi kabul ediyor ve araştırmalara başlıyorlar. Ne oluyor? 1955. Araştırma sonuçlanıyor ve makine tamamlanıyor. Teslim edilen makinenin adı ERMA. Electronic Record Machine Accounting kelimelerinin kısaltması. Türkçe karşılığı muhasebe için elektronik kayıt makinesi. Bu makinenin yanına ikinci bir makine daha geliyor. İsmi MICR. Magnetic Character Recognition. Türkçesi manyetik mürekkeple basılı karakter okuma. Çeklerin altına özel bir mürekkeple sayılar basılıyor. Ve bu makine o sayıları manyetik olarak okuyor. Bugün elinize eğer bir Türk çeki alırsanız altındaki o garip, köşeli, alışılmadık fontlu sayıları görürsünüz. Bu fontun bir adı var. E13B. 1955 yılında ERMA için tasarlandı. 70 yıldır kullanılıyor. Moda geçer, muhasebe geçmez. Bir çek üzerindeki 70 yıllık font hala kullanılıyor. Hatta bankacılığın omurgasında duruyor. Çünkü onu değiştirmek kimsenin işine gelmiyor. Burada küçük bir parantez açalım. 1494 yılında Venedik'te bir Fransız keşifçi Luca Pacioli çift kayıtlı muhasebe sistemini ilk kez bir kitap olarak yayınlamıştı. Alacakları ve borçları, gelirleri ve giderleri sol ve sağ olacak şekilde ayrılan bir sistem. Modern muhasebenin de hala temel mantığı bu. Pacioli'nin tek bir bilgisayarı bile yoktu. Sadece kağıt ve kalemi vardı. ERMA isimli makine 1955 yılında ne yapıyor? Pacioli'nin kurduğu sistemi elektronikleştiriyor. Sadece elimizi, gözümüzü ve mürekkebi kullanarak yaptığımız şeyleri makineye devrettik. Elektronikleştirdik. Aradan geçen 461 yıla rağmen aynı mantık farklı bedende. ERMA tek başına bankacılıkta büyük bir sıçramaydı. Ama bu sadece tek bir banka içindi. Asıl patlama 4 yıl sonra başladı. 1959 yılında IBM 1401 isimli modelini piyasaya sürdü. Bu makine ilk gerçek iş bilgisayarı. Sadece ilk yılında 10.000 sipariş alıyor. O tarihe kadar hiçbir bilgisayar bu kadar satılmamıştı. 1964'te bunun büyüğü geliyor. IBM System 360. Bankacılık için biçilmiş bir kaftan. Aynı yazılım farklı boyutlardaki donanımlarda da çalışıyor. Banka küçükse küçük model, büyükse büyük modele geçiyor. Hem de yazılımı tekrar yazmadan. 1970'lerin ortasına gelindiğinde Amerika'daki ilk 100 bankanın yaklaşık %95'i mainframe sistemini kullanıyor. Bunların büyük bir kısmı IBM. Burada bir saniye duralım. İlk 100 banka ve neredeyse hepsi mainframe. Yani bankacılığın merkezi tek bir sistem mantığı yaklaşık 10 yılda kuruldu. Bugün hala kullanılan COBOL kodlarının önemli bir kısmı 1970'lerde yazıldı. Emekli olmuş 70 yaşındaki COBOL programcılarını bankalar bugün hala danışman olarak geri çağırıyor. Çünkü kod hala ayakta, hala çalışıyor, ödeme alıyor. Fakat bundan anlayan çok az insan kaldı. Düşünsenize dedenizin yazmış olduğu bir kodla sizin ev kredinizin faizi hesaplanıyor olabilir. Trajikomik mi, romantik mi bilemedim. Yorum size kalmış.
Mainframe pazarı hiçbir zaman tam anlamıyla bir serbest pazar olmadı. Çünkü her büyük ekonomi kendine özel bir banka beyni istedi. Sebebi basit. Bilgi işlem altyapısı askeri altyapı kadar stratejik öneme sahip. Amerika'da doğan IBM, Burroughs, Sperry ve NCR mainframe pazarının önemli oyuncularından bazılarıydı. Burroughs ve Sperry zamanla Unisys altında birleşti. Bugün dünya mainframe pazarının yaklaşık %90'ı hala IBM altında. Avrupa'da farklı oyuncular var. İngiltere'de ICL, Almanya'da Siemens, Fransa'da Bull. Hepsi devlet sübvansiyonlarıyla yaşadı. Çoğu birleşti, küçüldü ya da IBM'in altına girdi. Japonya'da ise aşina olduğumuz iki oyuncu, Hitachi ve Fujitsu. 1980'lerde IBM'e ciddi rakip oldular. Sonra yazılım uyumluluk savaşlarında ne yazık ki pay kaybettiler. Çin her konuda olduğu gibi bu konuda da baş kaldıranlardan birisi. İki önemli oyuncu Inspur ve Sugon var. Son 10 yılda hızla yükselişe devam ediyorlar. Özellikle Çin bankaları kendi mainframe altyapısına geçişi 2018'den beri devlet politikası olarak yürütüyor. Bankalar biz teknolojiden bağımsız çalışırız diyemiyor. Çünkü çalışmıyorlar. Mainframe seçimi jeopolitik bir karar. Her ülkenin merkez bankası bunu biliyor. Ama açıktan söyleyemiyor. Bizim Türkiye'deki büyük bankalarımız hala IBM çatısı altında. Bu da ayrı bir bağımlılık konusu.